Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem lezzetli bir fırında tavuk yemeği tarifim olacak. Bu tavuk yemeğinin sırrı sosunda saklı arkadaşlar. Öncelikle sosunun tarifini vererek başlayalım. Burada benim 1 kilodan az fazla tavuğum var. Ben kelebek kısmını tercih ettim. Siz isterseniz baget, but ya da kemiksiz olarak tercih edebilirsiniz. Tavuğumu önceden yıkadım ve süzdüm. Şimdi sosumuzun tarifine geçelim. 2 büyük diş sarımsağım var benim burada. Sarımsağımın üzerine şöyle 1 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Sarımsaklarımı önce şöyle küçültüyorum ki ezerken daha rahat olsun. Ve şöyle bir sarımsak döveceği ile sarımsaklarımı eziyorum. Sarımsaklarımı tuzla birlikte güzelce ezdim. Ezdiğim sarımsaklarımın üzerine şu şekilde 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. 1 tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum yoğurdumun üzerine. 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. 1 çay kaşığı kimyon ekliyorum. Şöyle 1 çay kaşığı da köri sosu ekliyorum. Tavuğa çok yakışıyor köri arkadaşlar. Evinizde yoksa kullanmayabilirsiniz. Yoğurt ve baharatları ve sarımsağı şöyle bir güzel bir karıştıralım. Hemen üzerine biraz zeytinyağı ekliyorum. Yağ miktarı tamamen arzunuza kalmış. Ben sadece 3 yemek kaşığı ekliyorum. Evet, fırında tavuğumuza lezzetini verecek sos hazır arkadaşlar. Sosumuz bu şekilde hazırlıyoruz. Hazırladığımız sosumuzu daha önceden yıkayıp süzdüğüm tavuğumun üzerine ekliyorum. Sosumuzu güzelce döktüm ve şimdi bütün tavuğumuza sosumuzu yedirelim. Evet, tavuğumuzu sosla güzelce karıştırdım. Şimdi varsa vaktiniz buzdolabında 1 saat kadar dinlendirip marine ederseniz daha da lezzetli olacaktır. Ben şimdi üzerini bir streçle kapatıp buzdolabında 1 saat kadar dinlendireceğim. Evet, tavuklarım buzdolabında tam 1 saat sosu ile birlikte dinlendi. Güzelce marine oldu. Ben bunları sade olarak fırına sürmeyi düşünüyordum. Fakat kızım anneciğim içerisine biraz da patates ekler misin deyince şöyle 3 tane patatesi dilimledim. Hemen sosladığım tavuğun üzerine aktarıyorum ki patatesler de sosuyla birlikte lezzetlensin. Çocuklu anneler patates tercih edebilirsiniz. Ama yok, ben patates koymak istemiyorum, sade olsun istiyorsanız patates eklemeyebilirsiniz. Ben şimdi hazırladığım tavuğumu şöyle bir fırın tepsime yerleştireceğim. Patateslerimi tabağımın dibinde kalan sosla şöyle tekrardan bir harmanlayayım ki sos tamamen patateslerimin içine girsin. Şimdi tepsiye dizdiğim tavuklarımın arasına patatesleri yerleştiriyorum. Bütün tavuk ve patatesleri tepsiye güzelce dizdim. Üzerine kesinlikle su eklemiyorum arkadaşlar. Bu şekilde 200 derecede fırında tavuklar ve patatesler nar gibi kızarıncaya kadar pişireceğim. Evet, tavuklarımız fırında nar gibi kızardı. Servise hazır. Hemen bir parça tavuk ve bir parça patates alalım. Nasıl kızardığını hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz hiç su koymamama rağmen patatesler yumuşacık. Üzerleri şöyle çok güzel kabuk tutmuş. En sevdiğim hali. Tavuk da aynı şekilde. Gerçekten çok lezzetli ve pratik bir yemek. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Can kurtarıcı tariflerden biri diyebilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.